Kong Don Muang Havaalanı'ndan Phuket uçuşu 1 saat 25 dakika sürüyor. Daha ucuz saati bulup yola koyulduk. Zula restoranta gitmeyi ben teklif ettim. Çünkü canım aşırı Türk kahvaltısı çekiyordu. Bangkok'tan beridir de ağzımıza ekmek girmemişti. Phuket'e, özellikle de Patong'u anlamak gerçekten zordu. Bir yandan böylesine temiz sokakları, okyanusu, adaları, öte yandan da tamamen turistlerle, kargaşayla ve sadece Bangla Street için gelmiş insanlar. Patong'da Yung AVM'sinde Dim Sum diye bir restoran bulduk. Aslında Dim Sum bir Çin yemeği türü. Bugün Doruk'un 20 senelik dostlarıyla buluşup Phuket Old Town'a gidiyoruz. Grab ve Bolt'a göre daha ucuz olduğu için InDrive diye bir uygulama vardı. Biz onu tercih ettik. Phuket'te sadece pazar günleri açık olan bir gece pazarına geldik. Burası Phuket'teki Old Town'da. Phuket'te yaşayan dostlarımızdan öğrendiğimize göre çocuklar şarkı söyleyerek harçlık çıkarabiliyorlarmış. Ben de buradan yeşil evleşi bandanayı aldım. Night Market'te böyle karşınıza sanat atölyeleri gibi şeyler de çıkabilir. İşte burada harika bir dumpling yedik. Yani Çin mantısı. Bir tanesi karidesli, diğeri vejeteryan, mantar ve sebzeliydi. Mükemmel de bir acısı vardı. Gerçekten çok beğendik. Bu gece pazarının meşhur bir ördeğini bulduk. Doruk çok severek yedi. Evet, ben yemedim. Ben de aslında Vietnam yemeği olan böyle pirinç yufkası içinde sebze ve karidesli olan bir sarma yedim. Çok beğenmedim bu arada ama sosu fena değildi. Bu standı görünce hemen durakladık. Buradan hemen kendimize birkaç tane et şiş aldık ve gerçekten inanılmaz lezzetlilerdi. O kadar güzeldi ki çekmeyi unuttuk. Ananas, bal ve limonlu olan müthiş lezzetli bir içecekti. Soğuk soğuk bayağı iyi geldi o kadar yemek tadımından sonra. Annem seramik sanatçısı. Buldukça bakıp ilham olur diye ona da atıyorum. Bu stand özellikle çok estetik ve minimaldi. Arkadaşlarımla tanışın. Sol baştan Yamaç, Yağmur ve ben. Bu palyaço abi Night Market'te balon satıyordu. Gördüğünüz gibi altında da uzun tahta ayaklar var. O kadar sıcakta, o kadar yorulmasına rağmen gülümsemeyi hiç elden bırakmadı. Bazı müzik aletleri gerçekten bizim topraklarımızda gördüklerimize çok benziyor. Mesela bu bayağı Türk musikisinden çıkmış gibi. Daha önce de söylediğimiz gibi yürürken çeşitli sanat etkinlikleriyle karşılaşabiliyorsunuz. Burada da Seramik Workshop Stüdyosu'nda çocuklar ve aileleri için özel bir workshop düzenlemişlerdi. Çok da rahatsız etmeden azıcık çektik. Asya'da olmanın en güzel yanlarından biri de her sokağın bir tapınağa açılması. Tütsü kokuları ve huzuru da cabası. Burada el yapımı çikolatalar vardı. Günlük olarak yapılıyormuş. Aslında bitmişti ama yine de kendimize bir adet limon, bir adet frambuaz ve bir tane de çikolata alıp yedik. Tabii Doruk video çekiyordu ve hepsini yemiş oldum. Böyle tablet çikolatalar da içeriden alabiliyorsunuz. Biz en soldakini aldık ve tadı gerçekten çok güzeldi. Burası özel rezervasyonlu bir restoranmış. Hemen önünüzde sushi yapıyorlar ve direkt tabağınıza koyuyorlar. İşte Tayland'la ilgili en heyecanlandığım şeylerden biri. Bir Muay Thai dövüş gecesi.
Patong Boxing Stadium'a gittik. O akşam 3-4 tane kemer maçı vardı. Ben de Yağmur'la Yamaç'la bu maçları izlemeye geldim. Aslında biletin fiyatları çok uygun ve izlemesi gerçekten keyifli. Stadın kendisi çok büyük değil. İçeride içecek, yemek servisi var. Maçlar arka arkaya çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Hem yaptıkları dans seremonileri hem de dövüşlerin kendisi gerçekten çok güzeldi. Heyecanım ve merakım son ana kadar devam etti. Gerçekten koltuğumuza yapışmış bir şekilde bütün maçları pür dikkatle izledim. Ertesi gün Phuket'teki arkadaşlarımızla ve Tay arkadaşımızla 1,5 saatlik bir road trip sonucunda harika yerleri keşfetme şansına eriştik. Burası benim gerçekten hayatımda gördüğüm en güzel tapınak yeriydi. Camlar okyanusa açılıyor, bazı monklar da burada yaşıyordu ve yakınında kütüphane de vardı fakat kapalıydı, biz çekemedik. Gerçekten gördüğüm en güzel yerlerden biri de olabilir. Taylandlı yengemiz burada Yağmur'a Budist dua etme şeklini öğretmeye çalışıyor. Yamaç ve Yağmur'un burada evcil hayvan olarak bir sugar glider'ları vardı. Onu da görmüş olduk. Gerçekten inanılmaz tatlı bir hayvan. Kafesi var, içinde kuş gibi durabiliyor. İçinden alıp elinizde, omzunuzda taşıyabiliyorsunuz. Herhangi bir ısırma ya da bir zarar verme güdüsü yok. Sadece tırnakları uzunsa biraz çizebiliyor üstünüzü. Bu arada Sugar Glider ne diye soracak olursanız karşılığını şöyle buldum. Zoolojide kullanılan haliyle şeker planörüdür. Bu terim Avustralya, Endonezya ve Yeni Gine'de yaşayan, uçma yeteneği olan küçük bir keseli memeliyi ifade eder. Bu arada Yağmur'la Tong'un yani Tay yengemizin aynı zamanda bir kedileri de vardı. Daha 1 yaşında bile olmamasına rağmen büyüklüğüne gerçekten inanamadım. 2004'te Tayland'da bir tsunami olmuş. Burada 2 tane gemi karaya bu şekilde çıkmış. Hayatını kaybeden gerçekten çok insan var. Çok üzücü. Bizim gibi deprem ülkesi olan insanların oldukça empati duyacağı bir doğal afet yaşamışlar. Burada da hayatını kaybeden isimleri yazıyorlar. Dileriz ki önlemler alınır ve bir daha asla yaşanmaz. Karettaların rehabilitasyon merkezine geldik. Küçükten büyüğe, yaşları değişen karettalar vardı. Bazıları okyanusa geri bırakılıyor, bazılarının nesli tükenmekte olduğu için bakımını sağlıyorlar. Oldukça temiz ve çok güzel bir yerdi. İnanılmaz hoşumuza gitti. Bu vanalardan hem okyanus suyu hem de temiz arıtılmış su da veriliyormuş. Buradakiler en yaşlı olanlarıydı. Hatta bir yer vardı ki daha yeri dolmamış. Yeni vefat etmiş bir karettanın tek başına yaşadığı bir havuz. Burada kiralamış olduğumuz arabayı bir benzinciye bıraktık. Orada Taylandlı yengemizin ailesinin böyle tuk-tuktan biraz daha büyük olan 6 kişinin rahatça oturabildiği bir arabaya bindik. Bizi bamboo rafting yapacağımız yere doğru götürüyorlardı. Burada bambu rafting başlamadan önce uzun ve sert bambulardan yapılmış olan kayıklara bineceğimizi gördük. Nehre doğru indirmelerini de izlemiş olduk. Bambu rafting gerçekten Doruk'ta bizim hayatımızın en güzel deneyimlerinden biriydi.
Şimdi sizi soğuk bir nehrin üzerinde bambu kayığıyla bir gezintiye çıkarıyoruz. Suyu mu? Şimdi senin elin temizse Bambu raftingten sonra böyle bir 15-20 dakika mesafe uzaktaki bir sahile gittik. Sahilde nerede denize girelim diye ilerlerken tam ilerimizde bir ağaç ev dikkatimizi çekti. Yavaşça yanına doğru gittik. Gerçekten çok büyük görünüyordu. Oraya vardığımızda bir tane adamın tek başına orada kaldığını gördük. Adam tam 4 senedir orada yaşıyordu. Zamanla bu ağaç evi yavaş yavaş kendi kendine yapıp büyütmüş ve hala büyütmeye devam ediyordu. Bütün ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor. Arkada ağaçları kesiyor, yeni eklentiler yapıyor, kendine ne ihtiyacı varsa burada karşılıyor. Gerçekten çok ilgimizi çekti ve çok etkilendik. Sonra adamla sohbet etmeye başladık. Dedi ki isterseniz gelip burada oturabilirsiniz. Benim için bir sorun yok. Hatta 2 tane de kedisi vardı. Önce bir tanesi sahiplenmiş. Daha sonra da diğeri gelmiş. Sonra gitti bugün bize topladığı ağaçlardan, ağaç dallarından ateş yaktı. Bu daha sonra sahiplendiği kedisiydi. Bizim yanımıza geldi. Kendini sevdirdi. Bizimle oturdu saatlerce. Burada hamak vardı, isteyen yatabiliyordu. Sonra burada size yaptığı ağaç evlerden bir tanesini gösteriyoruz. Burada zaten hala kendisi ağaçları kesmeye ve bir şeyler üretmeye devam ediyor. Daha sonra böyle baktık ki gerçekten sürdürülebilir bir hayat yaşamaya çalışıyor. Örneğin bu tarafta plastik şişeleri toplamış, kendine bir çöp alanı yapmış. Gerçekten böyle doğaya saygılı, doğanın içinde doğayla birlikte yaşamaya çalışıyor. Burada bir tane su alabildiği bir kuyu var. Az ileride bir tuvalet yapmıştı kendine. Gerçekten yani hayran kalmamak mümkün değildi. Ve bu şekilde günü tamamlamış olduk.
Bay bay. Hadi bakalım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.